Arkadaşlar yeni yaptığımız bir iğne bağlama aparatını göstermek istiyorum. Şimdi ustalarımız zaten elleriyle direkt bağlayabiliyor bunu. Ama biz gibi daha acemi olanlar ve iğne bağlamaktan çok hoşlanmayanlar için çok kolaylık sağlayacak bir aparat. Şimdi yavaş şekilde size nasıl kullandığımızı anlatacağım. Bakalım inşallah hızlıca gider. Öncelikle iğnemizi şu araya sıkıştırıyoruz. Burada sıkıştırma kolumuz var. Sıkıştırıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi taktık. İpimizi alıyoruz. Uzun olan ipi elimizin ortasına alıp kısa olan, yani kesip sonra düzelteceğimiz ipi de bu şekilde üstüne tutuyoruz. Özellikle kısa ipi saracağım üzerine, uzun ipi de sabit tutacağım. Şimdi gösteriyorum. Taktık, getirdik, başlıyoruz sarmaya. Sardık. Bunu şu mandalın içerisine takıyoruz ve bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Bu ip kurtuldu kendiliğinden. Yavaşça çekiyorum. Gördüğünüz gibi bağlamamız oldu ve sıkıştırmasını yapıyorum. Evet, en sağlam şekilde şöyle bir bağlama şeklimiz oldu. Evet, bunu biraz daha sıkabiliriz. Kesinlikle çıkmaz ve bırakmaz. Yani biz iğne bağlamaktan üşendiğimiz için, zor geldiği için böyle bir aparat yaptık. Ve sağlam bir şekilde iğne bağlandığına inanıyoruz. Gördüğünüz gibi 3D yazıda yazmıştık bu şeyi. Bence gayet kullanışlı bir aparat oldu. Size de göstermek istedim. Aynı zamanda Kıbrıs şeklinde bağlamak için de kullanıyoruz biz bunu. Şu şekilde birinci iğneyi bağlamıştık zaten. Tutuyoruz. Çevirmeye devam ettik. İkinci iğnemizi de bağlayalım. Tabii ki burada şu iğnenin içerisinden geçirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Kıbrıs ikili, üçlü, bunu istediğimiz kadar artırabiliriz. İstediğimiz gibi kullanabiliriz diye düşünüyorum.